Sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Hoş geldiniz. Sizler için bugün güzel bir helva hazırlayacağım. Oktay Usta, daha önce helva hazırlamıştın diyebilirsiniz. Evet, daha önce helva hazırladım ama bu seferki helvamız fındıklı ve sütlü olacak. Hazırlanma yöntemi de çok farklı. Kavrulma aşamasında yağ koymadan sadece unu kavurup detaylarını devam edeceğim sizlerle birlikte. Efendim fındıklı sütlü un helvasında kıymetli seyircilerim 3 su bardağı unumuz var. 3 su bardağı un ile hazırlıyoruz. 1 çay bardağı fındık, 1 çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı. Burada kıymetli seyircilerim hemen bakıyorum. Evet, 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süte ihtiyacımız var. Malzemeler son derece kolay. Bardak ölçüsü olduğu için herkesin evinde olan malzemelerle hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün çok önemli bir gün sevgili seyircilerim. Berat Kandili'ndeyiz. Rabbim inşallah beratini alanlardan olmayı nasip etsin. Sağlık sıhhat içerisinde önümüzdeki senede Berat Kandili'ne hepimizi Cenab-ı Allah'ım sağlık içerisinde, afiyet içerisinde kavuştursun. Dualarımızı yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Helvamızı kavururken de yapacağız inşallah. Evet efendim, şimdi önce unları tencereye alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dualarımızı okuyoruz, sevdiklerimizi düşünüyoruz ve sade unu yağsız olarak kavurmaya başlıyoruz kıymetli seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, şu anda saatime bakıyorum, 15 dakika oldu. Burada helvayı hazırlarken özellikle çelik tencere tercih edelim. Hiç başından ayrılmayalım. Kısık ateşte sürekli karıştıra helvayı kavuruyoruz. Fındıklı olacak. Fındığını da veriyorum. Şimdi önce fındığını vermeyeyim. Yağlarını vereyim, ondan sonra fındığa geçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 çay bardağı sıvı yağ, çiçek yağı veriyorum. Mısır özü de olur. Allah ne verse, hangisi varsa olur. Kıymetli seyircilerim. Şimdi 100 gram da tereyağı ilave ediyorum. Evet. Şimdi bakın, un az önce yağını vermeden önce kıvamı sizi yanıltabilir. Oraya çok dikkat edelim. Güzel kavrulmuş un kokusu gelmeye başladı. Şimdi hemen, yani 20 dakikada helvanız hazır. Öyle de hızlı oluyor. Yağla kavururken uzun sürüyor. Ama böyle yağsız unu kavurduğumuz zaman kısa sürede netice alıyoruz kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi bakalım yağı yeterli gelecek mi bakacağız. Az gelirse biraz daha yağ vereceğim çünkü. Yavan olmaması gerekiyor kıymetli seyircilerim. Biraz daha yağ ilave ediyorum buraya. Tamam. Biraz daha yağ ilavesinde bulundum kıymetli seyircilerim. Bakın şimdi hızlı bir şekilde başından hiç ayrılmıyoruz ama. Dualarımızı, İhlas-ı Şeriflerimizi okuyoruz. Bu gece kandil gecesi. Evlerimizde güzelce helva kavuralım. Komşularımıza ikram edelim. Güzel olur. Hem dostluklarımız, komşuluk ilişkilerimiz güçlenmiş olur kıymetli seyircilerim. Şimdi buraya fındığını verebilirim. Fındık da kavrulsun. Güzel kavrulmuş fındıklı, sütlü bir un helvası hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Yöntemimiz çok farklı. Baştan yağsız kavurdum unu. Tamam, biraz daha böyle kısık ateşte kavrulsunlar. Şeker ve sütü kıymetli seyircilerim kaynatmayacağım. Direkt işleri kolaylaştırıyoruz. Sizler de kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Ayrıca süper teşekkür gönderen seyircilerime de ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Helvamızda saatime bakıyorum, şu anda 19 dakika oldu kıymetli seyircilerim. 19 dakika, yani toplamda 20 dakikada helvamız hazır demektir. Bakın şöyle görüyor musunuz? Kıvama bakın. Son derece güzel. Çok renk almasını istiyorsanız biraz daha kavurabilirsiniz. Problem yok. Şimdi burada 2 su bardağı suyum vardı. 1 su bardağı da süt. Süt ve suyu birleştiriyorum. Evet, birleştirdim. Şimdi elimizi çabuk tutacağız sevgili seyircilerim. Burada şimdi son bir kontrolümüzü yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil, Fatıma anamızın eli. Ya Rabbi yiyenlere şifa olsun. Dostluk, kardeşlik, huzur olsun. Ve diyor. Efendim bakın şöyle hemen şekeri de getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Geriden dökelim. Yakın dökmeyelim, yüzümüz yanar. Hemen şekerini veriyorum. Evet. Geçen sefer
Bir un helvası daha yapmıştım. Onda seyircilerimiz şekerinin fazla olduğunu söylediler. O tarifimdeki şeker miktarı 3 su bardağı. Bu defa şeker miktarını 2 bardağa düşürdüm. Daha az şekerli olsun diye. Hiç şerbet falan kaynatmıyoruz bakın sevgili seyircilerim. Hiç şerbet kaynattık mı? Süt, su, şeker hepsini direkt soğukken verdik. Bakın anında koyulaşıyor. Koyulaşır mısın canım rica etsem? Allah özür dilerim sevgili seyircilerim. Biraz heyecan yaptım galiba. Kenardan kaçırdım. Evet. Helvamız 21. dakikaya girdi. Efendim bundan daha hızlısı herhalde yoktur. 20 dakikada helvamız sütlü, fındıklı, farklı bir yöntem ile hazırlamış olduk. Kıymetli seyircilerim ve buyurun. Helva hazır. Sıcakken parmağımızı daldırmayalım, yanarız. Soğuduktan sonra servis diyoruz. Çok güzel oldu. Ne dersiniz? Sevgili seyircilerim, helvamız 20 dakikada kavrulup ve hazır hale gelen bir helva oldu. Zaman çok kıymetli, pratik ve kolay bir yöntem yaptık. 2 kaşık yardımıyla bakın şöyle getiriyorum, çevire çevire kaşığın şeklini veriyoruz. Ondan sonra şuraya servise alıyorum kıymetli seyircilerim. Şöyle bir de eldeki elime alacağım. Bir de öyle de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın o kadar güzel ki. Pırıl pırıl bakın görüyorsunuz mu? Öyle güzel. Dokusu çok harika oldu kıymetli seyircilerim. İsterseniz şöyle elle de sıkabilirsiniz. Böyle de yöntem var. İster kaşıkla, isterseniz şu yöntemle de yapabilirsiniz. Canım benim, olur musun lütfen? Evet efendim. İşte böyle. Parmak izlerinizi sevgiyle motif olarak kullanabilirsiniz. Bir tarifimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Sizler için bu gece dua edeceğim. Siz de bana dua ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Allah'a ısmarladık efendim.